Allah, meydanı kapatmışlar ya. Gel bak, çok güzel bir şey var, onu göstereyim sana abi. Ta Moğolistan'dan buraya kadar Türk eserleri görebiliyorsun. Bak, böyle bir şey olabilir mi ya dünyada? Tabii o dönem buraya yaklaşmak bile çok zor. Düşün. Arkadaşlar, herkese Kosova'nın başkenti Priştine'den selamlar. Belki denk gelmişsinizdir sosyal medyada. Sokak röportajı yapıyorlar ve Ankara'da tartı yapan bir abimiz, Haydar abimiz, sorulara inanılmaz doğru cevaplar veriyor. Coğrafya ile ilgili sorular soruyorlar. İşte Cebeli Tarık Boğazı nerededir diyor vesaire vesaire. Haydar abi yardırıyor. Cebeli Tarık Boğazı nerededir? Fas'la İspanya'nın arada, Afrika ile Avrupa'nın arasında. 30 kilometre enliliğindedir. En dar yeri 30 kilometre. Ben haritada dünyanın her yerini biliyorum haritadan. Nereden biliyoruz abim? İlkokuldan beri harita inceliyorum ben. Dur bir tane soru soralım o zaman abim. Süveyş kanalı nerededir abim? Mısır'ın içinden geçer. Türkiye'nin sınır komşuları. İran, Ermenistan, Azerbaycan, Irak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Dünyanın en büyük ülkesi. Toprak bağımından Sovyetler Birliği, Rusya, nüfus bağımından Çin Halk Cumhuriyeti. Türkiye'nin yüz ölçümü 514.411. Vay be, bravo. Ne iş yapıyoruz abim? Ben adam da artıyorum ya. Bu bilgi birikimiyle tartıcılık mı yapıyoruz abi? Ya başka çare yok, ne yapayım? Helal olsun abime. Vallahi bravo. Teşekkür ederim. Sağ ol, hadi iyi günler, kolay gelsin. Görüyorsun değil mi? Ve bu abimiz insan tartıyor, tartıcılık yapıyor. Teşekkür ederiz. Vallahi helal olsun. Ve insanların çok hoşuna gitti bu. Benim de çok hoşuma gitti. Çünkü o da benim gibi haritalara, coğrafyaya çok meraklı bir insandı gördüğüm kadarıyla. Onun için şey yazdım. Bu abi dedim, bulursanız gittiğim yerlerden böyle nacizane küçük hediyeler etmek istiyorum Haydar abiye dedim. Sonra Just English Dil Okulları beni aradı. Dediler ki Haydar abiyi de al, beraber dünyayı gez, Balkanları gez. Ben dedim amenna, tabii ki olur, seve seve. Ve Haydar abiyi aramaya başladık. Tweet attım Haydar abiyle ilgili. Ama ara ki bulasın. Kimse bulamadı 2 gün. 3. gün Haydar abiyi bulduk ve kabul etti bizimle seyahat etmeyi. Just English Dil Okulları onun pasaportunu aldı. İlk defa yurt dışına çıkacakmış. Şimdi ben heyecanla Haydar abiyi bekliyorum ve onunla Balkanlar seyahatimiz başlayacak. Şahane olacak. Ben öyle tahmin ediyorum. Yine Kosova, yine meyve dolu ağaçlar sokaklarda. İnanılmaz güzel. Evet, Haydar abiyle Balkanlar gezimiz başlıyor. Haydar abi, Buyur. geçtik. Geçtik İkinci Arnavutluğa. ülkeyi de Ya. vallahi hızlı gezgin çıktın ha. Bir uçtun, ikinci ülkeye de gelmiş oldun. Çok hızlı geçiyor. Bak kızlar Vodafone şeyi satıyorlar. Vallahi çok güzel oluyor ha. 10 GB. Nasıl dağlar? Dağlar cennet gibi vallahi. Ulu dağlar. Ya. Barış Manço'nun şarkısı var ya, dağlar dağlar diye. Kurban olam yol. Bak ben bu yolları Kosova'dan Arnavutluğa Türk firması yaptı bu yolu. Dağ yollarından karda geçtim abi. Bir de dandik arabayla. Doğrudur. Nasıl yollar var ya, Vallahi. inanamazsın. Öyle yüksek. Ya. Tam bir, yani %90 ölüm ihtimalimiz vardı öyle. Evet arkadaşlar, Haydar abiyle ikinci günümüze başlıyoruz. Dün Prizren'de size veda etmiştik. Bugün Arnavutluk sınırından geçtik. Yeni bir güne başlıyor, yeni bir devlete başlıyor. Yeni bir devlet. Abi hiç pasaport bile sormadılar. He. Niye? İkisi de Arnavut çünkü bu. He, iki taraf kardeş şey. Evet. Kardeş ülke. Yani Marti Ahtisari Anlaşması'yla He. Birleşmiş Milletler'de anlaşmaya göre birleşemiyorlar. Ama Aslında bir zamanlar Arnavutluğuna Kosova bütünmüş. Öyle Tabii bir çok- tarih var yani. çok önceden. Evet, Tabii ki. Osmanlı öncesi. Bunlar aynı millet. Aynı millet, aynı şey. Tosk ve Gega deniyor He. aksanlarına. Ama şimdi tabii böyle televizyonun vesaire olmasıyla o aksanlar da yavaş yavaş birbirine daha da yaklaşmış. İki farklı aksanla konuşuyorlar. Hala tabii öyle. Mesela bu Güney Yunanistan sınırına doğru Arnavutluk'ta çok daha farklı konuşuyorlar. Bu Arnavutluk Enver Hoca'nın komünist devleti. Burası Kosova Yugoslavya'ya bağlı. He. Yugoslavya'dan ayrılan son devlet, 7. devlet. Şimdi Enver Hoca'nın, sen hatırlarsın Enver Hoca'yı. Enver Paşa diyorlar ya, Enver Paşa değil mi? Yok, Enver Paşa değil, O Enver ayrı Hoca. mı? O ayrı. Enver Paşa bizim Enver Paşa. Enver Hoca. He. Enver Hoca buranın komünist lideri. Dünyada anayasasına ateizmi koyan ilk ülke o dönem. Ondan sonra yıkılınca komünist dönem
Ondan sonra kalkmış şeylik diyor. Çok fakir bir şekilde yıkılıyor. Çeteler kontrol ediyor bir süre. Avrupa'ya göç oluyor. Şu anda iyi ama durum. Osmanlı'dan sonra Avrupa'da tek devlet, Müslüman devlet Arnavutluk'tu zaten. Loğosya bölünmeden önce. Tabii yani yine şu anda da çoğunluk Müslüman. He öyle. %80'i mi? Yok. %50 Müslüman, %30 Katolik, He. %3-5 civarı Bektaşi, diğer işte ateist. Bu da Kosova'da ama %90 küsür Müslüman. He bura yoğun canım. Bura. Kosova'da öyle. Bosna Hersek'te yarı yarıya herhalde. %50 mi? Bosna Hersek'te %50 herhalde. işte Hırvat orada 3 farklı olur. %30'u Sırp'ımış. Tabii. %17'si Hırvat'mış. Hırvat. Geri yanı boşuna akmış. Evet, 50'den fazla He. boşuna. Zaten aynı dili konuşuyorlar ama Aynı Şey çevre oldu mu oluyor. Aynı Evet. çevrede olduğu için. aynı dil, farklı din. He, ayrı değil, öyle oluyor. Evet. Hırvatlar Katolik. Bunker gördüm ben yolda. Yemin ediyorum demin gözüme bunker çarptı. Bunkerleri de göstereceğim ben size. Buraya bile bunker koymuş ya. Her yere bunker. 40.000 tane bunker var. Bunkerleri görmedin değil mi abi sahada? Ben tane farkına Küçük var mı? bunker vardı. O bunker işte mantar gibi şeyler var ya. He. 40.000 tane sanırım koymuş Enver Hoca. Tabii adam paranoyak yani. Her yere koyuyor onlardan. Dünyada hep işgal edileceğim diye düşünüyor. Noktalamış hep diyor ha. Burada makilik de var herhalde. Akdeniz şeyi gibi. Makilik de var herhalde. Ne o abi? Maki. Maki. Kısa bodur ağaçlar. Evet, Maki. Akdeniz ikliminde oluyor inşallah. Tabii Akdeniz iklimi artık. Akdeniz'in bir kolu zaten Adriyatik. İyon Denizi yine Tabii. bağlanıyor birbirine. Bizim gibi düşün. Ege gibi. gibi. He, Ege gibi. Ege'nin asıl adı aslında Adalar Denizi de. Sonra değiştirmişler. 5000 tane ne ada varmış orada. Ufak ve kayalık ne hep. Ufak tefek. Olmaz mı? Çok güzel bir köprü yaptılar yeni. Belki ondan geçeceğiz. Asma Köprü mü? Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English Dil Okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Geçmedim bu köprüden. Daha inşaat halinde. Ama bitmiş diye duydum. Şuradan da doğrayacaklar herhalde. Şu şeyden. Bak şimdi geçeceğiz bence bu köprüden ya. He işliye. İşliye de çalışma var daha herhalde. Şimdi yok. En son uzaktan, diğer yoldan geçtik. Bak bu şimdi, tamam bitmiş köprü. Vallahi ilk geçenlerden biri. Yok bitmemiş be. Bitmemiş. Yine yandan geçiyoruz. Yine olmadı diyor. Ha. Ne güzel yapmışlar. Bizde kısalacak bayağı yol. Bak. Şimdi karşıdan mı dolanıyor? Sahilin karşısında. Tarafından dolanıyor ya. Geçen He, geçiyor. yok. Şimdilik açmışlar. Eski burası. He. Eski yoldan. Hala eski yoldan geçiyoruz. Arkadaşlar Ya, çok sevdiğimiz Haydar abimizle ya geziyor. nereye geldik Haydar abi? Sen söyle. Tirana geldik. Tiran nerede? İskender Meydanı yakınında. İskender Bey meydanına geliyoruz herhalde. Ha? He. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Dınım 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 dınım. Bu arada Just English Dil Okullarına teşekkür ediyoruz. Ya, Haydar abiye Ben de onlar teşekkür ederim. Sağ olun. yolladı buraya beraber gezmemiz için. Abi maçı var galiba. Boks maçı. He, burada şey var demek ki. Allah, meydanı kapatmışlar ya. Sana meydanı gösteremeyeceğiz. He, nasip değilmiş ne? Geriden var bizde. Yok meydan burası ya. Burası da. Şey, Allah Allah. Meydanı yapmışlar. Boks ya da futbol için mi bir şey yapmışlar ya? Ha? futbol için herhalde. İçeride bağırsan. Sahaya bağırsan. Konser
Allah Allah. Arkadaşlar burası şehrin meydanı. Komünizm döneminde yapılan bir meydan. Arnavutluğun kahramanı İskender Bey'in Ya. heykeli var. Görüyorsunuz. Ama her şeyi koymuşlar. Hay. Ha, bira, Korça birası satıyorlar. Gel bak çok güzel bir şey var, onu göstereyim sana abi. Mozaik bir resim var. Harika. Şu Ethem Bey Camii geliriz sonra bakarız. Osmanlı döneminde yapılmış şahane bir cami. Burası kocaman bir meydan aslında. Konser için kapatmışlar. Anlat abi Arnavutluk hakkında. Arnavutluk Ne çok, düşünüyorsun? çok güzel memleket ya Arnavutluk. Kosova'dan geldik, Prizren'den. Ya. Burası daha büyük şehir tabii. Burası daha büyük şehir. Arnavutluk biraz daha büyük Kosova'ya ne bakarak. He? Kosova'ya Karadağ'a bakarak biraz daha büyük Arnavutluk. Arnavutluk 30 bin kilometre toprağı var. Evet. Ondan sonra Dağlar nasıl, dağlar geldiğimiz? dağlar güzel, yeşillik ki ne güzel. Yazlık evler var ki, villalar var, bahçeli evler var, güzel güzel. Mısır tarlalar var, ufak ufak. İzleyerek geldin valla. Ya iyi gezdik vallahi. Sağ Uyumadın ol. hiç. Yok Burada- ben gezmeyi çok seviyorum ya. Daha yeni başladık ya. Ya Bu yeni binalar yapıyorlar böyle. modernleşiyor, daha güzel oluyor. Opera binası var bak orada. Evet. Bu meydan kocaman bir meydan aslında. Şimdi tabii bu Buralar şey deyince daralmış. olmamış yani. Niye öyle He. bir şey yapmışlar? Ha, herhalde şey bu. Avrupa Şampiyonası maçlarını buradan izledi insanlar herhalde. He, öyle bir şeyler yapıyorlar. Tribünler ne yapıyorlar ha? Bak bu çok güzel bir şey. Tabii o komünizm döneminde yapmışlar. Kadınların bile elinde silah var. İşçi sınıfı. Savaşmışlar, şey etmişler. Vatanını Burada savunmuşlar. gerçekten kadınlar savaşır. Arnavutlarda. Hele buranın kuzeyinde Şkodra diye bir yer var. Evet. Orada Dukacin kanunları geçerli yani. Çok sert. Makedonya tarafında. Yok. Karadağ tarafında. He, Orada böyle çok sert kanunlar işliyor. doğrudur. Yani şey bile var. Kan davası. Da eski şeyler yani. Cahillik. Eski. Eski cahillik. Aynen öyle. Kan davası evinden çıkarsa ama. Evindeyse vuramıyorlar. Onun da şey var ha. 20 sene evinde yaşayan adamlar var. Hiç çıkmıyorlar. Az buçuk ona bir anayışı var demek ki az da olsa. Ya işte o Dukacin kanunları var. Yazılı kanunlar. Yani He. böyle diyor. Bak mozaik ne Ya. kadar güzel. Ne kadar güzel bir iş yani yapmışlar. güzel şey yapmışlar. Bak o sağdakiler kızıl yıldız var kafalarında. Onlar komünist. He, Soldakiler işte şey antik dönemde işte İliryalılar. he, İtyalılar şeyler. Aynen. Lidyalılar. Lidyalılar. Persler. Eski Yunanlılar. Tabi burası çok yakın zaten. He. Aslında Yunanlar tarihi çok eski biliyor musun? Tabi. Eski Yunanlılar. Onlar ta şeye dayanıyor. Firavun zamanına dayanıyor. Nereye? Firavun devrimi varmış ya Mısır'da. 4000 5000. Firavun. Hı. Onları Yunanistan tarafından denize çıkan insanlar yok etmiş var ya. Kıptilerle. Kimler? Kıptiler. Kıpti diyorlardı eski Mısırlılara. Kıpti şey. Şimdi hala Evet. Hristiyan var biraz. Katolik Kıpti, Hristiyan var. Benim He. arkadaşım vardı Kıpti. 10 milyon ne Mısır. var yine orada. Evet. O Onlar İskender'in şeylerine ne var? İskenderiye şehrinde. Şehri. İskender kuruyor zaten o şehri. Büyük İskender kuruyor. He. Bizde de kuruyor. Ya. İskender birçok. O Norveç, İsveç olduğu İskandinavya biliyor musun? He. O bölgede 3-4 ülke İskandinavya ülkesi. Onunla İskender'le ilgisi yok onun. Ha, onu yok. O Yarımadana adı öyle. Ha yani İskender. Yarımadana adı öyle. Bak, şurası Katolik kilise. Ha. Şurada. Gel şeye gidelim, şu camiyi gezelim. Ethem Bey Camii. How much? 500 like. Okay. Two people? Okay, can we have? Abi heyecanlı mısın? Yükseklik korkusu var mı? Allah'ın dediği olur. Ha çocuk. Çocuğun yapacağı iş bakalım ne kadar olacak. Meydanı gösteremedik sana, tepeden gösterelim. Deveden bak bari. Tehlikeli işi çocuğa yaptırıyorlar vallahi. Ha. Ha? Aha İskender Bey'le seni bir çekeyim abi. Ha, yan yana gelsin. Vallahi ey gidi. Bak bu meydanı görüyorsun ne kadar büyük. Ya.
Ey maşallah. Kilise yeni yapıldı aslında. Ben buradayken yapılıyordu 2010'da. Şu binaya bak. Opera binası. Abi hiç dönme dolaba binmiş miydin? Yok ilk defa biliyorum. Valla. Vallahi ilk defa biliyorum. Ben de çok uzun zamandır bilmemiştim çocukluğumdan beri valla. Çok güzel. Şehrin güzellikler görünüyor. Ne güzel. Çok güzel ya. Sarı binalar çok hoşuma gidiyor. Enver Hoca zamanında buranın komünist başkanı. Evi de burada. Şimdi geçeriz önden. Ben burada Arnavut bir arkadaşıma anlatıyordum işte. Biz çocukken diyordum arabanın arkasına camına koyar. İşte diğer arabaları izlerim diyordum. Böyle Evet. bir çocuğu görmüştüm de. Aynen ben de öyle dışarıdan izlerdim dışarıyı diyordum. Kız şey dedi, bizim dedi çocukken dedi ülkede araba yoktu dedi. Evet doğrudur. Burada o zaman komünizm döneminde 2 tane araba var. Bir Enver Hoca'nın arabası, bir de önemli birilerinin işte politikacının arabası. Hepsi Mercedes. Onun için Arnavutluk'ta insanlar Mercedes'e aşıktır. Herkes Mercedes sürmek ister. Eline Öyle. geldiği kadar ama bilmeye zorlar diyor. Yani Mercedes hastalığı vardır burada. Ha, doğru. Çünkü yani 90'lara kadar sokakta görebileceğin tek araba 2 tane Mercedes. Yani o sembolü. Ülkenin sembolü haline geldi ha. Evet. Bunlar bizi bırakmayacak abi. Dönek dönebildiğimiz kadar. Çocuğa bırakmışlar işi. Neyse sonsuza kadar döneceğiz burada. Zaman ve yer ve zaman kavramı bitti bizim için. Yani Osmanlı'nın neden Büyük İskender'i yenemediğini dağlarda anladın zaten. Geçmek mümkün mü o dağları yani yol olmasa? Çin Seddi'ne gittin mi hiç? Gitmedim. Ora var ya Türklerin korusuna yapmışlar. Türkler gene de aşmış arayı. Yani Çin'de Türkler kahramanmış, Çinler kurnazmış. Tabii. Arazinin iyi yerleri onlardanmış. Doğu Çin'i hep Sarıırmak'la Gökırmak sürüyor biliyor musun? Ha. Dünyanın büyük ırmaklarından onlar. Tabii. Ondan sonra Türkler kuraklık, bozkırlarda yaşarmış. Ama kahramanmış. Dürüstmüş, düzgünmüş. Verdikmiş. Moğolistan'a. Patates yetişmiyor Moğolistan'da. Çok zor. Orası soğuk. Tabii atçılık. Şimdi Türkler yıkmak için Çinliler ne yaparmış biliyor musun? Ne yapıyorsun? Ailenin içine bir kız sokuyorlarmış. Çinli prenses. He. Evet. O kız Gel abi yaklaş ya. Türk yönetimini karıştırıyormuş. Aha. Göktürk İmparatorluğu'na hep ondan parçalanmış. Aha. Güney kuzey olmuş, güneyine biri olmuş Çin. Atalarımız da bizim gibi seviyormuş yani diyorsun. He. Hep kadın uğruna mı kaybettik diyorsun ya. Önce bak güneyden biri oluyor, kuzeyi alıyor, sonra güneyi de alıyor. Göktürk İmparatorluğu'nu. Bunlar da böyle ya baksana. Onlar da geziyorlar. Bunlar izci galiba. Herhalde. İzci. Büyük izciler. Fazla bisikletine geziyor. Devamlı. Bak buranın polisi böyle. Ya. Bak düşün. Ta Moğolistan'dan buraya kadar Ya. Türk eserleri görebiliyorsun. Bak Ya. böyle bir şey olabilir mi ya dünyada? Geniş coğrafyaya kaplamış da nüfus az yanılıyor. 300 He? milyon az o coğrafyaya göre. Bak Ethem Bey Camii diyor. 1793 ile 1794 yılında yapılmış abi. Gel girelim. Perşembe etki. Yes, no problem, no problem.
Bak abi. Şu resimleri çok özel ve güzeldir. Renkler. Atalarımızın mirasını ta Adriyatik Denizi'nin kıyısına kadar Ya gelmiş. Daha ne yapsın sana atalar değil mi yani? tabii. Çin denizinden Adriyatik Ya. denizine kadar. Daha ne yapsın sana ataların? Ya. Her şeyden şikayet ediyoruz bugün. Ya isyan ediyorlar ne ediyorlarsa. Türklerden boşuna korkmuyorlar bugün. He. Önceden var ya Avrupalıların çocukları ağlayınca Türkler geliyor diye duruyormuş hemen. Evet. İtalyan He. Mamma Mia. Liturci miydi? Öyle bir şeydi. Korkutmak için Türkler geliyor dermiş He. çocukları. Şimdi bu Enver Hoca çok paranoyak bir lider. Bu arada Enver Hoca'yı Türkiye'de 70-80'lerde hani vardı ya sağ sol kavgaları. Sevenler de çok çünkü bu tam Arnavut inatçı bir adam. He. Sovyetlere res çekiyor. Çin'e res çekiyor. Yugoslavya'ya res çekiyor. Yunanistan'a diyor seni vururum. Yugoslavya'ya diyor seni vururum. Ya o yüzden işte Arnavutlu bağımsız kalmış. Bak Lugosya'da 6 ülkeyi toplamış. Arnavutlu bir şey yapamamış işte. Yok Arnavutlar yok. Avrupa'yla kavga ediyor. Herkesle kavgalı. Çin'le yakınlaşıyor bir dönem. Bu diyor ki her zaman kafasında beni işgal edecekler. Tamam mı? Tek belli duruyor boyuna. Diratlı duruyor. On binlerce şu bunkerlerden yapıyor bak. He. Ülkenin neresine gidersen git bu bunkerlerden irili ufaklı, bundan daha büyüğü var, daha küçüğü var. Evet. Adam ülkenin zaten fakir bir ülke o zaman. Bütçesinin büyük bir kısmını bunlara yapmaya harcıyor. Yani bir gün işgal edilirsem diyor, He. Sığınak olarak kullanır diyor. yok içinde işte askerler tarayacaklar geleni silahıyla. Tamam mı? Top da işlemez diyor, şey de işlemez. Betondan tüm ülkeyi bunlarla dolatıyor. Enver Hoca'nın bunkerleri. Soyadı Hoca. He. Bak hemen duruyorlar. Görüyor musun? Adımımızı attık. Şimdi bunların bazıları sanat eseri olarak, sanat şeyi olarak kullanılıyor. Evet. Bazıları tarlaya gidiyorsun, adam depo olarak kullanıyor. Bazısı da bırakılmış yani öyle, yıkmışlar. Araba bile şeyden kalma. He? Araba bile eskiden kalma yani. Bak kahramanlar resmi burada. Bunlar işte bir sanat olarak şey yapıyor. Muhtemelen bunlar Enver Hoca döneminde öldürülen Şahitler. şeyler. Şehit de değil de muhalifler. Yani şehit de diyebilirsin. Bak görüyor musun? Hacılar var, Bektaşi dervişleri var, Ortodoks papazı var. Dine karşı olduğu için ülkenin inancını ateizm olarak yani dinsizlik olarak şey yapıyor, gösteriyor ve büyük bir paranoyayla bak işte askersen giriyorsun içine, dışarıdan birisi gelirse ateş edeceksin. Dur ben senin bir bunkerle fotoğrafını çekeyim ya. Maşallah abime be. Çorum'un en yakışıklı adamı. Çorum'un en bilgili adamı ya. Ya. Seni Çorum Belediye Başkanı yapacağız abi. Sosyal medya beraber. Tabii Enver Hoca komünizm yıkıldıktan sonra çok büyük bir boşluğa düşüyor. Evet. Çeteler, savaşlar başlıyor ülkede. Yani Evet. çeteler çok güçlü oluyor. Hırsızlık vesaire bunlar baş gösteriyor. Hatta böyle bir gemi fotoğrafı vardır bilir misin? Buraya koyacağım böyle. Bütün gemi üstüne kadar doldur böyle. On binlerce insan. Onlar işte buradan İtalya'ya kaçan Arnavutlar. Bir Karşıya gemiyi geçiyorlar ha. dolduruyorlar böyle ama nasıl bir doldurma yani öyle? Ya. Sürgüne göndermişler öyle mi? Yok, kendileri kaçıyorlar. Ha. Sonra şimdi mesela daha ya yine Avrupa'nın en fakir ülkelerinden bir tanesi ama daha müreffeh, daha Bağımsızlığı korumuş. özgür, tabii Evet. ki bağımsız. Mesela işte komünizmin iyi yönlerini de bahsetmek lazım. Eğitim seviyesi çok yüksek. O dönemlerde bile 99'ları geçiyor yani. %99 diyor. Ama eskiden yani hani Eskiden. O zaman Avrupa'da %60-70 iken buralarda 98-99'larda belki yani. Doğru. Hani burada böyle çok güzel. Ya otobüs bile. Bak Osmanlı'da sizin köyde de vardır. Çınar ağaçları
şeydir değil mi? Ya Burası hediyelik eşya satıyor abi. öyle. Çınar ağaçlarıyla donatmışlar. Burası çok güzel mekan ya. Arkadaşlar Arnavutluğa gelirseniz merkezde bu Millennium Garden diye bir yer var. Bak çınar ağacının altına Ya koymuşlar. Mis gibi. Galiba bu da maçları izletmek için. Önceden yoktu. Tabii. Bak. Harika bir yer ya. Çok güzel, buraya gelin. Baksana. ya ne güzel. Kalaya. Tiran Kalesi. Ya eski araba vardı Python. Toptani ailesi yapmış herhalde. Burası iyice turistik bir yer olmuş artık. Ya. Ben buraya ilk geldiğimde böyle yerler hiç yoktu ya. Ya değişmiş. O kadar hızlı değişiyor ki. Ya gelişiyor her şey işte. Vallahi çok hızlı gelişti Kosova ile Arnavutluk özellikle. Priştina. İkisi kardeş ülke. He. Baksana. Ya Adamlar turizmi de öğrendi. Yemen var bak burada, Yemen resimleri. He? Ayakkabı var ya, Yemen ayakkabısı. He. Rahibe Teresa'yı duydun mu abi? Duydum Ha? da şeyini pek bilmiyorum hikayesini. Biliyorsun bu Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Evet. doğuyor. Ondan sonra gerçi Türk mahallesine doğuyor. Türklerin, Arnavutların yaşadığı. Bugün hala o mahallede Türkler, Arnavutlar yaşıyor. İsmi Gonca Boyacı. He. Arnavut Gonca Boyacı. Hindistan'da işte bu fakirlere vesaire yardım edince Azize ilan ediliyor Katolik Kilisesi tarafından. He. Rahibe Teresa. Tabii Arnavut olduğu için tüm bu Arnavutların yaşadığı ülkelerde Makedonya, Kosova ve burada onun birçok heykeli var. Şimdi Rahibe Teresa Katedrali'ne gideceğiz seninle. Ha. Sen hiç kiliseye girdin mi hayatında? Yok girmedim. İşte seni kutsayacağız kilise. Çok değişik bir kilise ama böyle. Eski tip değil, şey. Evet. İlk kiliselerden. Yok, eski değil. Modern yapmışlar. He. Tabii o Vatikan'dan falan geliyor parası yani. Kosova'da da yaptılar katedral. O Almanya'dan geldi parası. Ya öyledir. Burası ama İtalya ile çok iyi ilişkileri olan bir ülke. Öyle Çünkü karşı karşı zaten. Dip dibe ya. He. Deniz komşusu zaten. Arnavut Papa var. Yani Evet. Albani diye aile var İtalya'da. Bir tanesi mi daha çoğunu bilmiyorum da Papa olan Arnavut Albani diye Papa var. Ya doğru. Zaten şu bina gölge yapıyor bina. He. Bunlar herhalde zenginlerin yaşadığı evler. Belli oluyor diyor. He? Şöyle baktım belli oluyor. Değil mi? Ya. Nehir geçiyor. Bak nehir sesi duyuyorsun. Evet. Ya ben buraya işte 2008'de 2010'da falan geldiğimde çok fakirdi ya. Hissediyordun yani. Gün geçtikçe gelişiyor. Şimdi bir zengin havası var değil mi? He, Yani öyle. her şey güzelmiş gibi. Aha geldik vallahi. İnşallah döndüğünde arkadaşların şey yapmaz. Din mi değiştirdin oğlum kilise geziyorsun diye. Yok. Hayır, rahibe oturuyor. Bak 1910'da doğmuş, 2010'da ölmüş. 100 yaşında. 100 yaşında. Teresa'nın. Ya. Hindistan'da, Kalküta'da çalışmalarını yapıyor. He, o doğusunda oluyor Kalküta. Aha. Batı Bengal bölgesinde. Abi sen de yemin ediyorum var ya harita gibisin ya. Bangladeş'le yan yana yani. Evet çok yakın. Bangladeş'ten- Batı Bengal geziyor orada.
Tahtını kaçırmayan. %30 Katolik bu ülkenin. He öyle. Yüzde birkaç da şey var, Yunanistan sınırında yaşayan. Yani Yunanlılar var diyor. Yok, Rumlar var. Ortodoks Arnavutlar var. Evet. Ama mesela Ortodoks Arnavutlar, Yunanlılar da Ortodoks olmasına rağmen sevmiyorlar Yunanlıları. Yine de millet farkı var diyor. Ha? Hiç sevmiyorlar Yunanlıları. Evet. Çünkü Yunanlılar orada katliam yapmışlar. Tamam. Şameria bölgesinde. Evet, öyle. Çok büyük bir katliam. O kısmı Yunanistan'ın Arnavutlar bizim işte Arnavut olduğunu iddia ediyorlar. Evet. O sebeple sevmiyor. Yani genel birbirlerini sevmiyorlar zaten. Ama Ortodoks olan Arnavutlar hiç sevmiyor. Zaten o Mora katliamı varmış. Yunanistan yeni kurulduğunda. O bize, O bize. o Türklere yapılıyor. He, orada çok insan öldürmüşler ya. Ya zaten Osmanlı. bize yapılan katliamları kimse hatırlamıyor. Onu örtbas etmeye çalışıyorlar. Yok zaten. Yani He. Türkleri insan olarak kabul etmiyorlar. Yani İsrailler gibi diyor. Ha? İsrail'in Filistinlere dediği gibi. Aynen öyle. Türklere yapılan katliamları kimse saymıyor katliamdan. Ama kendilerine iki dokun Hemen kesiliyorlar. 1000 yıl konuşurlar. He, seçilmiş kesilirler hemen. Arkadaşlar Haydar abi hem gezdiriyorum hem de sizi gezdiriyorum. Haydar abiyi de konuşturuyoruz. Ama Haydar abinin hayat hikayesini yarın dinleyeceğiz. Yarınki bölümde sen anlat artık hayat Evet. hikayeni. Tamam. Nasıl doğdun, ne işler yaptın, Ya ben yani şu hayatta neler neler çevirdin. Köyde kaç kişi yaşıyor sizin? 500 kişine yaşıyor. Köy bayağı büyükmüş ya. Bir parça daha vardı muhtarlık bir de. Onlar ayrı yine de. Onları sevmiyorsunuz mu siz? Yok pek saymıyor. Ona kültür ve uymuyor. Ne diyorsunuz onlara? Aşağı? Kızılgır. Onlar kızılgır oluyor onlar. Ha. Bizim köy iyi deri orada kızılgır. Kavgalı mısınız siz onlarla? Kavgalı da Ha? kavgalı değilik de yine de uyuşmuyor şeyler. Kızılgır'dan adam çıkmaz mı diyorsunuz yani? Çıkar hepimiz bir olmaz. 5 bana 5 de bir olmaz. İyisi de olur, kötüsü de olur. Şaka yapıyorum ya. Kavga mavga oluyor muydu siz çocukken? Yok, o- Kızılgırlarla. Küçük çocuklar oluyordu, büyükler kavga etmezler. İyi, Kalbine kızar da yine kavga etmezler. güzel. Burasının ismi abi Tayvan. He. Tayvan ülkesini duymuşsundur. Biliyorum Tayyip'e baş geldi. Evet. Helal olsun. Buranın ismi Tayvan. Vallahi neden Tayvan? Oraya- Buranın oraya- en eski kafesi burası. He, oraya milliyetçi Çin'le diyorlar. Ha. Republic of China. Yani Çin Cumhuriyeti deniyor. He, Çin kabul etmiyor. Çin bana bağlı diyor. Tayvan- Amerika'da destek veriyor Ha. tekine. Kosova gibi aslında. He, aynı öyle. Çin'i Kosova'yı da Rusya ile Çin kabul etmiyor ama Amerika destek veriyor. Öyle. Tanımıyor yani ülke olarak. Burası Tayvan. Arnavutluğun, Tiran'ın en ünlü mekanıdır burası. İçinde Ya. kumarhane de var. Çok eski. Kilise de var, çan da çalıyor. Kilise yeni. Burası çok He. eski. He. Burası belki komünizm döneminden kalan bir yer. Işıklar mışıklar. Ya gece akşam iyi şeyler olur burada. Gel bir şeyler içelim ya. Serinleyelim artık. Hararet mi yaptık? Hararet yaptı. Kamera çekmiyor. O da ısındı diyor ha. Kamera eskiden çok ısınırdı. He. Şimdi Sorun teknolojiyi varmış. çözdüler. He. Eskiden soğukta da sıcakta da kapanıyordu kamera. He. Burada kadınlar hala böyle yaşlı kadınlar siyah giyinirler. Bazen görürsün. Onlar komünizmin döneminin geleneğidir yani. Karamsar şey diyor. Yok. Zaten O gri yas- bir yas- şey biliyorsun. He. Yani o yas da değil. O zamanın geleneği kadınların yaşlı kadınların siyah giyinmesi. Evet. Belki yasla alakalı. Belki kocası öldüğü için öyle giyiniyor ama hala tek tük de olsa görebiliyorsun. Ben Halen devam ediyor yani. 20 sene önce falan geldiğimde buraya işte 16-17 sene önce çok fazlaydı. Evet. Tabii onlar artık vefat etmiştir. Azarlık hareket. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bu diskoyu görüyorsun. He. Güm 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 güm. Ya. Hemen onun yanında. Burası Enver Hoca'nın Mekanı. evi. He. Evet. Bakın. Böyle. Tabii o dönem çok böyle parklar, diskolar yok.
He. şey olarak burası. Serbestmiş ha. Tabii mesela o apartmanlar falan yok yani. He. Çünkü düşünsene oradan vurulabilir. Şu anda boş. He, evet. Kimse Müze. bak ne yapacağını da bilmiyorlar. He. Müze de değil. Çünkü Enver Hoca'yı sevenler de var ama genel olarak halk sevmiyor yani Evet. Enver Hoca'yı. Evet. Yıkamıyorlar da. Bir şey de yapamıyorlar. Dur bakalım. Şuradan çıkayım. Elimi şey yapmasın da. Heh. Şu yan tarafı yeni yapıyorlar gibi ya. Arka tarafı. Şu ya, şu kısmı. O yok Tamir ediyorlar herhalde. Oraya gırgır ne olmuşlar. Allah Allah. Öte tarafta gırgır var herhalde. Var mıydı, şey miydi bilmiyorum ama tabii o dönem buraya yaklaşmak bile çok zor. Düşün. Evet. Ama Evet. mütevazi yani şey değil. Evet. Öyle Çavuşescu'nun evi gibi vesaire değil. Bu daha mütevazi bir ev. Romanya Cumhurbaşkanı ha. Romanya'nın diktatörü. Burası da Arnavutluğun He. diktatörü. Her devlette bir şey varmış. Yani bizdeki ortalama bir zenginin evi kadar diyelim. Tuğlası şey diye var. Yerinde He? tuğla var. Eski tuğla. Ha. Tamirat yapıyorlar. Şeyler de bakıyor. Enver Hoca's house. Yes. Yes? You're from here? Yes, we're Albanians. Ah, okay. But you don't remember, you're very young. No. We're Albanian, but we do not live here. Ah, yeah. Diaspora. Yes. Yeah. See you. Yaşlı olsaydı sorardık anıları var mı diye de He. şey yok. Neyse sorarız. Başka bölümlerde arkadaşlar. He. Başka severek aile. Başka bölümlerde yaşlılarla ben konuşurum. He. Şey yaparız. Son olarak seni şeye götüreceğim abi. Enver Hoca'nın piramitine. He. O da tartışmalı bir olay. Oraya da gideriz. Oradan günü bitiririz. Ha. Abi bak. Geç bak ne olacak oradan. İşte. Evet. Geçiyoruz. Oo. Serinledin mi? He? Oo. Bak gel abi. İlk Türkçe ansiklopediyi kim yaptı? Hadi bakalım. Türkçe ansiklopedi Hem ilk Türkçe ansiklopediyi yapan aile hem de Galatasaray'ın kurucusu. 1908'de miydi? 1905'te kuruluyor Galatasaray. He, işte. 1907 Fenerbahçe, 1903 Beşiktaş. Bak Birbirine yakın şey. ilk Türkçe ansiklopediyi de bu aileden kuruyor. Evet. İşte bu komünizmin yolları abi. Baksana kocaman. Ya. Geleceği düşünürse. Ya Atatürk de biliyorsun şey yapıyor. Kızılay iş Ha. yapmış. Kızılay Kızılay yaptırdığı zaman adamlar şey diyor ya bu ne diyor bu diyorlar. gelişine böyle diyorlar ha. Ha. Şimdi sığmıyor bile. Sığmıyor. Bir sürü 10 metre eninde kaldırımlar var mesela. Millet sığmıyor. Kalabalık. O zaman Atatürk'e şey yapmışlar, kızmışlar ya kim geçecek araba mı var bu dönemde? Adam geleceği düşünmüş ya. Ya işte böyle. Onu önceden işte tekbirli yapsalar sonra zorluk çıkartmaz yani. Ya yıkayalar ya şey diye bir şeyler oluyor sonradan. Evet burası piramit. Burasının yapılış amacı abi Enver Hoca öldüğü zaman yıkılmıyor devlet, komünist devlet. Devam ediyor Komünist Parti. Evet. Ama kızı bu piramiti yaptırıyor. Ama şimdi bunu yıkmakla yıkmamak arasında şey yapıyorlar. Enver Hoca içinde değil şu anda mezarı. Ama şu anda bir gençlik merkezi olarak kullanılıyor. Eskiden bu merdivenler de yoktu. Üzerinden kaykayla falan kayıyordu çocuklar. Evet. Biraz böyle gençlik merkezi yaptılar. Sembolik. Yani anlayacağın bugün şehrin sembollerinden bir tanesi ama çok fazla yıkmak isteyen de var. Evet. Bu da o ev gibi Evet. kararsız Evet. kalıyorlar. Abi teşekkür ediyorum. Beni bugün dinledin bolca. Sağ ol. Yarın hayat hikayeni anlatacaksın. bize. Tamam.
yolda. İlk başta onu anlatacağım. Evet. Ondan başlayacağız. 2 gün gezdik. Yok. Evet. 3. günde Hayati-Kağan'a dönecek gençler ki Evet. onlar da çok merak ediyorlar seni. Çok seviyorlar. Sağ olun. Şöyle Enver Hoca'nın piramitine bakarak bitirelim. Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar.